Merhaba, bugün size gül motifli balaklava anlatımı yapacağım. Burada size göstermek için yaptığım iki tane balaklava mevcut. Açık renklerle size anlatımını yapacağım yine. İp olarak kartopu Aksoft ipler kullandım. Siz istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Yine aynı gül motifiyle burada Alize Cotton Gold'da hazırladım. Gül motifli bir hırka yapacağız. Burada da pamuklu ipler kullandım. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Anlatım yaparken sürekli tekrarlıyorum. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. İstediğiniz kare motifi kullanabilirsiniz. Öncesinde bir tane daha balakla yapmış hatırlarsanız onu ip koparmadan birleştirmiştik. Burada iğne iplik yardımıyla dikerek birleştireceğiz. Yine istediğiniz motifleri, kare motifleri kullanabilirsiniz. Ben takım olsun diye bir tane de eldiven hazırladım. Bunu başka bir videoda size anlatacağım. Çünkü bunda 3 farklı tığ numarası kullandım. Sonrasında onu da size anlatacağım. Balaklavayı öncelikle gül motifini hazırlayarak başlayalım. Balaklava için 8 tane motife ihtiyacımız var. Ben 7 tanesini hazırladım. 8.'yi beraber hazırlayacağız. Normalde bu ortadaki renk koyu turuncu. Ama rengi çok fazla anlaşılmıyor videoda. O yüzden size açık renkli anlatımını yapacağım. Yine kartopu Aksoft kullanacağım. Sadece rengi farklı. Daha anlaşılır olabilmesi için. Burada 4 milim tığ kullandım. Alize Cotton Gold'da 3 milim tığ kullanmıştım. İpinizin inceliğine kalınlığına göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Yeni başlayanların rahatça anlayabilmesi için ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatıyorum. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırabilirsiniz. Gül motifine başlıyoruz. Öncelikle sivri halka yapıyoruz ve sivri halkanın içine 9 tane tekli trabzan yapıyoruz. Öncelikle gülün göbek kısmını oluşturuyoruz. Benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden ipi alıyorsunuz ve iki parmağınızla tutuyorsunuz. Siz çektikçe ipiniz arkadan gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Sihirli halka için ipi iki parmağımla tuttum ve döndürdüm. İpi tuttum ve döndürdüm. Bunun başka teknikleri de var ama ben küçüklükten böyle öğrendiğim için böyle devam ediyorum. Siz bildiğiniz teknikle devam edebilirsiniz. İpi aldım ve döndürdüm. Sihirli halkayı yaptım. Tığla giriyorum. 2 tane zincir çektim. 9 tane tek trabzan olacağını söylemiştim. Bu iki zincirde bir tane tekli trabzan kabul ediyoruz. Sonrasında tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekte çekerek bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekte çektim. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerindeki 3 ilmeği tekte çekiyorum. Baştaki 2 zincirle beraber toplam 9 tane tekli trabzanın olması gerekiyor. Yani zincirden sonra halkanın içine 8 tane tekli trabzan yapıyorum. 5 6 7 8 ve 9. Zincirle beraber 9 tane tekli trabzanımı yaptım. Sıra sonunda halkadan kalan ipi ortası kapanana kadar çekiyorum. Bitişimi de en başta 2 tane zincir çekmiştik. İkinci zincirin içine giriyorum. İpi aldım ve ipi bekleyen ilmekten geçirerek bitiriyorum. Böylece göbeği yapmış olduk. Gülün göbeğini oluşturduk. Artık yaprak örebilmek için 4 zincirlik boşluklar oluşturacağız. Bu aşamada 4 zincirlik boşluklar oluşturacağız. Öncelikle ipi gizleyebilmek için üzerine aldım. Sonrasında 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Sırasıyla 1, 2 tane tekli trabzan atlıyorum. Üçüncüsüne gelip tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Sırasıyla 1, 2 tane tekli trabzan atladım. Üçüncüsüne bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 1, 2 tane tek trabzan atladım. Üçüncüsüne bir tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi göbeğin üzerine 4 zincirlik boşluklar oluşturduk.
Artık bu boşluklara yaprak örmeye başlıyoruz. 4 zincirlik boşluklara yaprak örmeye başlıyoruz. Öncelikle yine buradaki ipi alıyorum. Bu ipi yaprak örerken gizleyeceğim. Arada herhangi bir zincir yok. Sık iğne yaptıktan sonra direkt boşluğa battım. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane tekli trabzan yaptım. Boşluğa bir tane sık iğne, bir tane tek trabzanla başladık. Bunun yanına 4 tane de ikili trabzan yapacağız. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. İkili trabzan için tığın üzerindeki 3 ilmeği ikisini birlikte çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. 3 tane ikili trabzan yaptık. Dördüncüyü yapıyorum. İkisini birlikte aldık. Sonrasında yine tekli trabzan ve bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer boşlukları yapacağımız işlem de böyle. Başlarken sık iğne, tek trabzanla başlıyoruz. Araya 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bitişte de tekli trabzan ve sık iğne yapıyoruz. Diğer boşluğa geçtim. İpi yine arkada yürütüyorum. Diğer boşluğa geçerken arada zincir çekmiyoruz. Bir tane sık iğne, bir tane tekli trabzan, 4 tane ikili trabzan, 1, 2, 3 ve 4. Biterken de tekli trabzan ve sık iğne ile bitiyoruz. İpi arkada gizledim. Kalan bu saçak kısımlarını keserek temizleyebilirsiniz. Diğer boşluğa da aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane sık iğne, bir tane tekli trabzan, 4 tane ikili trabzan, bir tane tekli trabzan ve bir tane sık iğne. 3 tane yaprağımızı yapmış olduk. İşlemimiz göbekten sonra şu aslında. Boşluk oluşturma, yaprak örme. Boşluk oluşturma, yaprak örme. Biz bunu 3 tane katlı yaprak yapmışız. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz sonrasında. Boşluk örüyoruz, üzerine yaprak örüyoruz. Şimdi aşağıda 6 tane yaprak bölümümüz var. Burada 3 taneydi, burada 6 tane. Onun için 6 tane yine boşluk hazırlıyoruz. Boşlukları örgünün arka tarafında oluşturacağız. O yüzden benim arka tarafa geçiş yapmam gerekiyor. Buradan elimi çok gevşek tutuyorum. Buradaki boşluktan girdim. Bu yaprağın boşluğundan girdim. Buradaki yaprağın boşluğundan da girdim. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. Kaydırarak arkaya geçmiş oldum. Tekrar göstermek istiyorum. Böyle göstereyim bir de. Buradaki boşluktan girdim. Buradaki boşluktan girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Buradaki boşluktan girdim. Buradaki boşluktan girdim ve kaydırdım. Yeni başlayanlar için böyle bazı yerlerde tekrarlıyorum. Tekrar dönüp bakmasınlar diye. Şimdi devam ediyoruz. Yine 4 zincirlik boşluklar oluşturacağız. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Yukarıda 3 tane yaprağımız vardı. Aşağıda 6 tane olacak. Bunlardan birini, boşluklardan birini burada 2 tane tek trabzan atlamıştık. Yine bir tane tek trabzan atlayıp ikincisine yapıyoruz. Sonra tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. Buradaki 2 yaprağın bağlantı yeri var, görüyorsunuz. Bu sefer de buraya bir sık iğne yapıyoruz. Yani bir tane boşluğu ikinci tek trabzanın üzerine yapıyoruz. Bir tane boşluğu da buradaki bağlantı yerine yapıyoruz. Böylelikle sayıyı 2 katına çıkarmış oluyoruz. 4 zincir çektim. Buradaki yaprağı göbeğin üzerine yatırdım. Aşağıdan bir tane tek trabzan atlayıp ikincisine bir tane sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu iki yaprağın birleşim yeri var. Sık iğne ile bağlamıştık orayı. Oraya geldim. Bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yaprağı yatırdım.
Bir tane tek trabzan atlayıp ikincisine bir tane sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 yaprağın birleşim yerine bir tane sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi boşluklarımız oluşturmaya başladı. Bir tanesini ikinci tek trabzanın üzerine, bir tanesini de 2 yaprağın bağlantı yerine yapıyoruz. 5. boşluğumuzu da yapalım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yaprağı yatırdım. Bir tane tek trabzan atlayıp ikincisine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 5 tane boşluğumuzu yaptık. 6. boşluğu buradaki kaydırma yerimize yapıyoruz. Biliyorsunuz arkaya geçerken kaydırmıştık. Kaydırma noktamız burası. Kaydırmamızın tepesinden girdik. Onu nasıl bulacağım derseniz burası bizim son sık iğnemiz. Sık iğneden sonra kaydırma yapmıştık. Burası da bizim kaydırmanın tepesi. Tepeden girdim. Yine burada 4 zincirlik boşluğumuz var biliyorsunuz. 4 zincirlik boşluktan da girdim. İpi aldım ve kaydırmayla bir tane daha boşluk oluşturmuş oldum. Son kaydırmayla beraber 6 tane boşluğumuz oluşmuş oldu. Yine yaprak örmeye başlıyoruz. Burada değişen tek şey, burada arada 4 tane ikili trabzan yapmıştık. Burada 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yaprak örmeye başlıyoruz. Boşluğa girdim. Bir tane sık iğne, bir tane tekli trabzanla başladım yine. Bu sefer arada 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında biterken tekli trabzan ve sık iğne yapıyorum. Yukarıdan tek farkı arada 5 tane ikili trabzanın olması. Bir diğer boşluğa geçerken zincir çekmiyoruz. Boşluğa battım. Bir tane sık iğne, bir tane tekli trabzan. Sonrasında araya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5. Burada böyle çekebilirsiniz. Sonra biterken bir tane tekli trabzan, bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki diğer boşlukları da aynı şekilde örelim ve yaprağımızı 6'ya tamamlayalım. Başlarken bir tane sık iğne, bir tane tekli trabzan, araya 5 tane ikili trabzan, biterken de bir tane tekli trabzan, bir tane sık iğne yapıyoruz. Yeni başladıysanız ve doğru mu yaptım sayıları diye düşünüyorsanız tepeleri sayabilirsiniz. Bakın sık iğnenin tepesi burada. Bir sık iğne, bir tek trabzan, arada 5 tane ikili trabzan ve bir tane tek trabzan, bir tane de sık iğne var. Yani 9 tane tepenin olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yapmışız. Tepeleri sayarak onu bulabilirsiniz. Sonrasında böyle yaprak bölümlerini yapacağız. Sayılar önemli. O yüzden sayarak ilerlemenizde fayda var. Boşlukları yine arka tarafta oluşturacağız. O yüzden örgünün arkasına aynı şekilde geçiyorum. Üst tarafta olduğu gibi. Buradaki boşluktan girdim. Bu yaprağın boşluğundan da girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Arka tarafa geçmiş oldum. Burada da 6 tane yaprak yapacağız ama tek farkı bu yapraklar görüyorsunuz buradaki iki yaprağın birleşiminin tam ortasına denk gelmiş. Yani biz burada bir üstteki yaprakların ortasına batacağız. Şöyle netlesin. Bir üstteki yaprağın tam ortasına batacağız. Ben de buradaki yaprağın ortasına gelebilmek için öncelikle 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane zincir çektim. Yaprağı böyle yatırdım. Ortasına battım ve bir tane sık iğne yaptım. Böylelikle buraya geçiş yapmış oldum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki yaprağın arkasından böyle ortadan girdim ve bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonraki yaprağın arkasından
ortadan battım, göz kararı ve bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yaprağın ortasına bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yaprağın ortasına bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve burada 5. boşluğumu da oluşturuyorum. Son bir tane boşluğum kaldı. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burada 2 zincirle buraya bağlantı yapmıştık biliyorsunuz sık iğne ile. Sık iğnenin ortasına battım ve kaydırarak son boşluğumu da oluşturdum. Tekrar 6 tane boşluk oluşturmuş olduk. Bu sefer tek farkı buradaki yaprakların ortasına batmamız. Tekrar yaprak oluşturmaya başlıyoruz. Burada 4 tane ikili trabzan vardı. Burada 5 tane ikili trabzan vardı. Burada da arada 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine başlangıç aynı. Bir sık iğne, bir tekli trabzan. Bu sefer araya 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ikili trabzan yaptık. Biterken bir tane tekli trabzan, bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. Bunu normalde kendim yaparken nasıl yapıyorum onu da söylemek istiyorum. İç sesimiz devam ediyor zaten biz örerken. Bir sık iğne, bir tekli trabzan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan, bir tekli trabzan, bir sık iğne. Biz zaten örerken iç sesimiz bu şekilde devam ediyor. Sayılarımız da doğru şekilde ilerlemiş oluyor. Sıra sonuna kadar yapraklarımızı yapalım ve sıra sonunda artık bitişimizi yapalım. Sonrasında buradaki yaprak bölümümüze geçeceğiz. Son yaprakta da tekli trabzan ve sık iğne ile bitirdim. Artık sıra sonunda ipimi esnetiyorum, gevşetiyorum ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Zaten burada başlarken biliyorsunuz ipimizi böyle dolanarak yaprakların arasında gizlemiştik. Sihirli halkadan kalanı. Bunu da gizliyoruz. Buradaki ilk sık iğnenin arka kanadından girdim. İpi aldım ve çektim. Burada bir tane de zincir çekip buraya sabitliyorum. Giydiğimizde, yıkadığımızda sökülmesin. Sonrasında yaprağın içinden geçirerek ipimi gizliyorum. Bu şekilde gülümüz hazır. Artık yaprak kısmını hazırlayacağız. En son motifimiz de arkadan böyle görünecek. İpleri düzgün ve sağlam temizlemekte fayda var. Artık yeşil rengi kullanarak yaprak yapmaya başlıyoruz. Burada bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Yine sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. Bu sefer daha küçük bir halka yaptım. Tığla girdim ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doladım. İstediğiniz herhangi bir yapraktan başlayabilirsiniz. Burada bu yapraktan başlıyorum. Biliyorsunuz en son araya 6 tane ikili trabzan yapmıştık. Yanındaki sık iğne ve tekli trabzanlarla toplam 10 tane tepemizin olması gerekiyor. Burada sık iğneden başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü tepeden girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İpi de şöyle almak istiyorum gizleyebilmek için. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Bir tane ikili trabzanla başlamış oldum. Arada 6 tane ikili trabzan yapmıştık. İkinci ikili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz.
Yani dördüncü tepenin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada öncelikle köşe boşluğu oluşturacağız. Köşeler için 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Toplam 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim ve aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve böylece köşeyi oluşturmuş oluyorum. Köşeden sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Aşağıdan 1, 2 trabzan atladım. Üçüncüsüne bir tane sık iğne yapıyorum. Arada 3 zincir çektim. 1, 2 trabzan atladım. Üçüncüsüne bir tane sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Burada yine 1, 2, 3, 4. Dördüncü tepeye yani ikinci ikili trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Biz burada bu kenarı yapıyoruz. Şimdi 2 tane boşluk oluşturduk. Üçüncü boşluğu oluşturacağız ve aynı anda köşemizde yapmış olacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başına doladım bu sefer. Çünkü köşeyi oluşturacağız. Yine 1, 2 trabzan atladım. Üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece köşeyi de oluşturmuş olduk. Burada yeni başlayanlar için dört kenarı da anlatacağım. Zaten karşılıklı iki kenar birbirine eşit. Toplam 2 kere anlatarak pekiştirmiş olacağım zaten. Arada 3 zincirle 3 tane boşluk oluşturduk. Burada da arada 4 zincirle 2 tane boşluk oluşturacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Burada bir tam yaprak var. Yaprağın göz kararı tam ortasına geldim. Tepesine bir tane sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir sonraki yaprakta 1, 2, 3, 4. tepeye geliyorum yine. Yani ikinci ikili trabzan üzerine geliyorum. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi oluşturuyorum. Araya 2 zincir, aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir kenarda 3 zincirlik boşluk, bir kenarda 4 zincirlik boşluk. 4 zincirlik boşlukları yaptık. Artık bu tarafta bu kenarın aynısını yapacağız. 3 zincirlik boşluklar oluşturacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Aşağıdan 1, 2 trabzan atladım. Üçüncüye bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki yaprağa geldim. İkinci ikili trabzanın üzerine yani sırasıyla 4. tepenin üzerine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 boşluğu oluşturdum. Üçüncü boşlukta artık köşeyi oluşturuyoruz. Onun için tığın başına doladım. 1, 2 tane trabzan atladım. Üçüncü trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada buranın aynısını yapmıştık. Bu tarafta da buranın aynısını yapıyoruz. 4 zincirlik boşluklar oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buradaki bir tam yaprağın tam ortasına geldim. Bir tane sık iğne yaptım. En son bitiriyoruz artık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Burada bir tane ikili trabzanla başlamıştık en başta. İkili trabzanın tepesine battım ve kaydırdım. Sonrasında bir zincir çektim ve ipi yeteri kadar uzatıp kesiyorum. Bu
şekilde yaprak kısmımızda yapmış olduk. Artık kendi rengimize devam edeceğiz. Burada 3 sıra daha öreceğiz ve sonrasında artık balaklığımızı birleştirmeye geçeceğiz. Yaprakları da yaptıktan sonra artık trabzanlarla motifimizi büyütmeye başlıyoruz. 3 sıra aynı renkle devam edeceğiz. Öncelikle yine köşeden başlıyorum. Sonrasında trabzanlarla devam ediyoruz. Köşelerde değişen bir şey yok. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İstediğiniz herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Tekrar tığ ilmek yapıyorum ve herhangi bir köşeden başlıyorum. Köşeye girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Buradaki ilmeği de ipi de saklamak istiyorum. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Bir tane ikili trabzanla başladım. İkinci ikili trabzanı yapıyorum. Aynı yere üçüncü ikili trabzan yapıyorum. Buradaki köşeyi en son sıra sonunda tamamlayacağız. Başlarken 3 tane ikili trabzanla başlıyorum. Burada boşlukların içine trabzanlar yapacağız. Arada herhangi bir zincir yok. Boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir diğer boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan ve bir diğer boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. Köşeye geliyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan. Üç zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 zincirlik boşluklara 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. 4 zincirlik boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Motiflerde önemli olan tüm kenarlardaki trabzan sayısının eşit olması. Bizim burada iki köşe arasındaki trabzan sayımız 3, 6, 9. Ben buraya sadece 4 tane trabzan buraya, 4 tane trabzan buraya yaparsam burası 8 olacak ve sayılar eşit olmayacak. O yüzden buradaki sık iğne noktasına da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sık iğnenin tam ortasına battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında yine 4 zincirlik boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle de iki kenarda da köşelerin arasındaki trabzan sayısı 9 olmuş oldu. Sonra yine devam ediyorum. Köşeyi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradan sonrası yine kendisini tekrar ediyor. Yine karşısını yapıyoruz. 3 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplam trabzan sayımız arada 9 olacak. Sonrasında yine köşeyi yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonrasında 4 zincirlik boşluklara 4 tane ikili trabzan, sık iğne yerine 1 tane ikili trabzan ve yine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki trabzan sayısını da 9'a tamamlamış oluyoruz. Sonrasında sıra sonunda bu köşeyi beraber tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldik. Buradaki köşeyi tamamlıyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada arada 2 tane zincir çekmemiz gerekiyordu. Biz aynı renkte bir üst motive devam edeceğiz. Biz bir üst sıraya devam edeceğiz. O yüzden tekli trabzanla bu sırayı bitiriyorum. Bu tekli trabzan da bana köşelerdeki 2 zinciri vermiş olacak. Tığın başına doladım. Buradaki ilk ikili trabzanın tepesine battım. İpi aldım ve tekli trabzanla bu sırayı bitirmiş oldum. Aşağıda köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. Artık
Bundan sonra köşelere 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapacağız. Sonrasında her bir trabzan üzerine, aşağıdaki her ikili trabzan üzerine bir tane ikili trabzan yapacağız. Bir üst sıraya 3 zincirle başlıyorum. Bu 3 zincirde bir ikili trabzan kabul ediyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı yere geldim, köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Buradaki köşeyi hep en son tamamlıyoruz. Tığın başına doladım. Aşağıda 3 tane ikili trabzan var. Sırasıyla 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki 3 tane ikili trabzan var. Sırasıyla hepsine üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir yok. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Burada 3 zincirle başladım. Aynı yere bir tane ikili trabzan yaptım ve aşağıdaki trabzanların üzerine trabzan yaparak devam ettim. Köşeye geldim. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yine aşağıdaki trabzanların üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Köşeye kadar ikili trabzanlarla geldik. Köşeye de 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu iki kenarda yaptığımız gibi diğer iki kenarı da tamamlayalım ve sıra sonunda yine bu köşemizi oluşturalım. Bu sıradaki tek fark, köşelerde 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve aşağıdaki ikili trabzanların üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Her bir kenardaki trabzan sayımız 19 olacak. Her bir kenardaki trabzan sayımız 19 olacak. Sıra sonuna kadar geldim. Köşeye 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı renkte bir üst sıraya çıkacağımız için tekli trabzanla bitiriyorum. Buradaki 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine girdim. İpi aldım ve tekli trabzanla bu sırayı da bitirmiş oldum. 3. sırada da değişen bir şey yok. Yine bu sıranın tekrarı olacak. Köşelere 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan ve aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapacağız. Bu sırada da bir kenardaki trabzan sayısı 23 olacak. 23 tane ikili trabzanımız olmalı. Yine başlangıcı beraber yapalım. Zaten bir alt sıranın devamı. 1, 2, 3 zincirle başladım. Bunda bir ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane ikili trabzan yaptım. Başlarken 2 tane ikili trabzanla başlayıp sıra sonunda tamamlıyoruz. Yine aşağıdaki ikili trabzanlar üzerine sırasıyla ikili trabzan yapıyorum. Köşeye kadar geldim. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane kenarı bu şekilde yaptık. Yine 3 tane kenarı da aynı şekilde yapalım ve sıra sonunda düzgün bir bitişle bitirelim artık motifimizi. Sıra sonuna kadar geldim. Artık bitişimizi yapacağız. O yüzden tekli trabzanla bitmiyoruz. Yine köşelerdeki gibi 2 tane zincir çekiyoruz. 2 zincir çektim. İpi esnettim ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Diğer örgülerde anlattığım gibi düzgün bir bitiş yapacağız.
Zincirlerin ve trabzanların böyle V gibi görünen tepeleri var. Görüyorsunuz. V gibi tepeleri görünüyor. 2 tane kanadı var. Biri örgünün iç yüzünde kalıyor, arka tarafında. Biri ön yüzünde. Böyle güzel yüzünde kalıyor. Biz onları kullanarak yine bir tane trabzan tepesi oluşturacağız. Düzgün görünüşten kastım bütün trabzan tepelerinin aynı şekilde görünmesi. Onun için de başta çektiğim 3 zincir vardı. Ona dokunmuyorum. Bir sonraki ikili trabzan var. İkili trabzanın tepesine giriyorum. Motifin arkasından ikili trabzanın tepesine girdim. Buradan ipi aldım ve motifin arkasına çekiyorum. Çok fazla kasmıyorum ki buradaki zincir bozulmasın. İpi motifin arkasına aldık. Şimdi ikinci zincirin iç kanadına giriyorum. Motifin arka tarafında olan kanadına girdim ve yine ipi aldım ve çekiyorum. Bu ip de biraz zorlayıcı çünkü çok fazla ipin birleşiminden oluşuyor. İpi aldım ve çektim. Burada bir tane daha tepe oluşturmuş oldum. Tüm görünümü eşitlemiş olduk. Sonrasında ipi buradan aldım. Bir tane zincirle sabitliyorum. Ve sonrasında ipi artık gizleyebilirim. Yeteri kadar gizlediğimden emin olduktan sonra motifi esnetiyorum. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipleri kesiyorum. Bu da bizim başlarken ilmeğimizden kalan ipti. Onu da kesiyorum. Böyle hem düzgün bir bitiş yapmış olduk hem de iplerimizi gizlemiş olduk. Gördüğünüz gibi tüm tepeler eşit şekilde V harfi şeklinde görünüyor. Bunu yapmamız önemli çünkü diğer motiflerle birleştireceğimiz zaman karşılığında bir tane tepe olması gerekiyor. Sizinle beraber hazırladığımız buradaki motifin de ölçüsü 15,5-16 santim ve genellikle yetişkinler için yeterli geliyor. Daha fazlası büyük oluyor ve buradaki kısım boyun daha aşağıya inmiş oluyor. O yüzden 15,5-16 santim yeterli geliyor. Siz çocuklarınız için ne yapabilirsiniz? Biz burada yetişkinler için 4 milim kullandık ve 1, 2, 3 sırada trabzan ördük. Siz burada trabzan sırasını 1 sıra yapabilirsiniz çocuğunuza göre ya da 2 sıra yapabilirsiniz. 3 sıra yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Yetişkinler için yapacaksanız da önemli olan verdiğim ölçüye uyarak yapmak. Siz bu noktada ölçtünüz, ipiniz ince ve 13 santim geldi. O zaman örmeye devam etmeniz gerekiyor. Yine köşelerde 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaparsınız ve trabzan örerek bir üst sıraya çıkarsınız. 16 santim olana kadar örmeye devam edersiniz. İpiniz ince ise. İpiniz benimkinden kalın olabilir. Siz belki buradaki ikinci sırada 16 santime ulaşırsınız. O zaman da bu son sırayı örmezsiniz. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre sadece sıra sayısı değişir. Buradaki gül motifinde mesela ben 3,5 milim kullandım. Daha küçük bir tığ numarası kullandım. Ona göre motifin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bizim buradaki yüz boşluğumuz aslında bir motif büyüklüğünde. Buradaki bir motif büyüklüğünde. 4 tane kenar var görüyorsunuz. Her bir kenar buraya denk geliyor. O yüzden çocuğunuza yaptığınız yüzüne böyle koyarsınız, çocuğunuzun yüzüne. Böyle burası alnına geliyorsa, burası böyle çenesine geliyorsa yeterlidir. Hava şartlarından dolayı arada böyle bulanıklaşabiliyor kamerada. Böyle tekrar anlatmak istiyorum. Çocuğunuzun yüzüne koyarsınız ördüğünüz motifi. Burası alnına geliyorsa, burası da böyle çenesine geliyorsa yeterlidir. Sonrasında diğer motifleri de yapıp birleştirebilirsiniz. Tekrar şöyle göstermek istiyorum. Burası bizim alnımıza geliyor, saç bitimimize. Burası da çenemize geliyor. Motifinizin yeterli büyüklüğe geldiğini düşünüyorsanız bundan 8 tane hazırlıyorsunuz. Aynı motiften 8 tane hazırlıyoruz. Önemli olan son sıralardaki
trabzan sayılarının eşit olması. Sayarak ilerlemenizde fayda var. Şimdi artık balaklavanın motiflerini yerleştirmeye başlayalım. 8 tane motifi hazırladık. İplerini temizledik. Böyle ters şekilde 2 tane motifi yerleştirdim. Üzerlerine birer tane daha motif yerleştirdim. Sonrasında bir tane motifi ikiye katladım. Buraya yerleştirdim. Burası kafamızın arkasına denk gelecek. Tekrar katladım ve buraya yerleştirdim. Burası bizim tepe noktamız. Tekrar motifi katladım ve buraya yerleştirdim. Bunu yedirerek yerleştireceğiz. Tekrar bir motif daha katladım ve buraya yerleştirdim. Burası da bizim boyun kısmımıza denk gelecek. Bu şekilde bir ekran görüntüsü de alabilirsiniz yerleşimini kaydetmek için. Sonrasında birleştirmeye başlayalım. Diğer balaklavada bir bütün halinde 8 motifi ip koparmadan birleştirmiştik. Farklı bir teknikle birleştirmiştim biliyorsunuz. Burada iğne iplik yardımıyla dikeceğiz. Çok uzun bir ip yapamayız. Hem kolumuz yorulur hem de çeke çeke bitiremeyiz. Kötü görünür. O yüzden böyle arada iplerimizi kopararak tekrar yapmaya başlayarak balaklavamızı bitireceğiz. Artık birleştirmeye başlayabiliriz. Yine aynı renkle birleştirmemizi yapıyorum. Yeteri kadar ip alacağım iğneye. Beni çok zorlamayacak kadar. Plastik iğnelerle de dikebilirsiniz. Zincirlerin ve trabzanların V gibi görünen tepeleri var demiştim biliyorsunuz. Bu tepelerin tamamını alacağım. Böyle herhangi bir kanadını değil, iki kanadını birden alacağım. O şekilde birleştireceğim. Öncelikle 2 tane motifi bu şekilde önüme aldım. Bu başımızın arkasına gelecek motif. Böyle açtım onu da. Köşelerde 2 tane zincir var. Birinci zinciri bırakıyoruz. Çünkü bu zincir bu kenarın zinciri. İkinci zincir bu kenarın zinciri. İkinci zincirin tepesini aldım. Burada da ikinci zincirin tepesini aldım. Öncelikle burada ipimi sabitleyeceğim. Ben burada düğüm atarak sabitliyorum. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında bir sıra sık iğne geçeceğiz. Bu ipleri orada gizlemiş olacağız. Başlarken ikinci zincirlerin tepelerini aldık. Şimdi sıra trabzanlara geldi. Birinci trabzanın tepesi, birinci trabzanın tepesi. Bunu arkaya alıyorum böyle takılmasın. İkinci trabzanın tepesi, ikinci trabzanın tepesi. Tüm trabzanları eşit yapmamızın amacı zaten karşılıklı trabzanların denk gelmesi. Herhangi bir çekme yapmıyorum. Gevşek gevşek dikiyorum. Üçüncü trabzanların tepesiyle devam ediyorum. Herhangi bir gerdirme işlemi yapmıyorum. Sıkı sıkı yapmıyorum. İstiyorsanız tığ ile de birleştirebilirsiniz. Böyle tepeleri alarak. Sırasıyla karşılıklı trabzan tepelerini alarak dikerek devam ediyorum. Bir iki tane daha yapıp size göstereceğim açıp. Birleştirdikten sonraki görüntüsü de bu şekilde. Zaten aynı iple, aynı renk iple devam ediyoruz. Görünümü de şık şekilde olmuş oluyor.
Son trabzanları da karşılıklı aldım. Baştan sona tüm trabzanlarım denk geldi. Şimdi bir sonraki zincirin tepesini aldım. İlk zincirin, burada da ilk zincirin tepesini aldım ve birleştiriyorum. İkincileri almıyoruz çünkü onlar bu kenarların zinciri. Şimdi iki tane motifi birleştirdik. Bir sonraki motiflere geçiyoruz. Biliyorsunuz bunlar bu şekilde başımızın arkasına gelecek. Yine ikinci zincirlerin tepelerinden başlıyoruz. Trabzanların tepesini alıyoruz. Sonra trabzanlardan sonra birinci zincirlerin de tepelerini alıyoruz. Buradan başladık ve yukarı kadar zincirlerin ve trabzanların tepelerini alarak birleştirdik. En son burada artık ipimi koparacağım. Arka tarafta böyle bir düğüm yaparak burayı sıkılıyorum. Ve ipi uygun yerlerden geçirerek gizliyorum. Ve en son ipi kesiyorum. Böyle iplerimizi temizleyerek gidersek daha rahat şekilde ilerlemiş oluruz. Buradan sonra dikerek geçeceğiz ve aradaki boşluğu da kapatmış olacağız. Balaklavanın formuna tekrar dönelim. Burası bu şekilde olacak. Döndürdüm. Sonrasında buradaki iki motifi de bu şekilde aşağıdan yukarı kadar aynı şekilde birleştiriyorum. Yine aşağıdan başlayalım. Yukarı kadar en son birinci zincirleri de alalım ve yine ipimizi orada koparalım. Yine yukarı kadar birleştirdim ve ipimi kestim, arkada gizledim. Şimdi bir tane motif alıyorum, buraya koyuyorum. Burası bizim boyun kısmımıza gelecek yer. Yeni başlayanlar için bu kısmı özellikle anlatıyorum. Dikişte değişen bir şey yok zaten. Tepeleri alarak dikiyoruz. Belki parçaların yerleşimlerini sonrasında nasıl yapacaklarını bilmek isterler. O yüzden onlara gösteriyorum. Bu sefer buradan başlayacağım. Böyle devam edeceğim. Arkadan yine devam ettim. Yukarıdan aşağıya geldim ve burada ipimi kestim. Bu sefer boynu böyle bir bütün şekilde birleştirmiş olacağım. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Bu şekilde devam ettik. Böyle devam ettik ve burada artık ipimi kestim ve arkada gizledim. 7 tane motifimiz birleştirdik. 7 tane motifimiz birleşti. Artık tek bir motif kaldı. O da tepe motifi. Buradaki motifin üç kenarını birleştireceğiz. Burası yüze geldiği için birleştirmiyoruz. Buradaki kenarı buraya, bu kenarı buraya, arkadaki kenarı da buraya birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde dikelim. Sonrasında sık iğne geçme kısmına başlayalım. Tepedeki motifi de yerleştirdik. Üç kenardan birleştirdik. Tüm motifler artık birleşmiş durumda ve balaklava halini aldı. Boyun kısmından ve yüz kısmından bir sıra sık iğne geçeceğiz. Hem buradaki ipleri gizleyeceğiz hem de düzgün bir görünüm elde edeceğiz. Sık iğneyi de yine aynı renkle yapıyoruz. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben genelde hırkalarda da böyle balaklavalarda da arkadan başlıyorum genelde. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapacağız ama yine de bitişin arkada olmasında fayda var. Buradan başlıyorum. Herhangi bir yerden girdim. Burada ipi gizlemek için ipin üzerine aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var.
İkisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine geldim, ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Sık iğne yapıyorum. Sık iğnede tığın başına dolamıyoruz. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alıyorum. Trabzanların üzerine sık iğne yaparak devam ediyoruz. Köşeye bir tane sık iğne yaptım. Burası bizim birleştirmeye başladığımız yer, tam ortasına bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında köşeye yine bir tane sık iğne yaptım. Köşeye bir sık iğne, birleştirme yerine bir sık iğne ve köşeye bir sık iğne. Sırasıyla yine trabzanların üzerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Arkada da ipimi yürüterek gizliyorum. En sonunda bu kalan saçak kısımları kesiyoruz. Trabzan üzerinden devam edelim. Bir tane daha birleştirme yeri göstermek istiyorum. Köşeye geldim. Köşeye bir tane sık iğne, birleştirme yerine bir tane sık iğne ve köşeye bir tane sık iğne. Burada sizin birleştirme yeriniz geniş olmuştur. 2 tane sık iğne ile de geçebilirsiniz. Ben bir tane ile geçtim. Bir tane yeterli geldi. Baktınız kasma yapıyor. Siz 2 tane ile geçebilirsiniz. Sıra sonuna kadar trabzanların üzerine sık iğne yaparak birleştirme yerinde ben 3 tane ile geçtim. Köşeler ve birleştirme olarak. Siz 4 tane ile de geçebilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. En son düzgün bir bitiş yapalım yine. Sıra sonuna kadar sık iğnelerle geldim. Son bir trabzan kaldı. Onun üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi gevşetip kesiyorum. Yine küçük bir tığ numarası aldım. Burada ilk yaptığım trabzanın tepesinden giriyorum. İpi arkaya alıyorum. Motifte yaptığımız gibi yapıyoruz. Burada da son sık iğnenin arka kanadından giriyorum ve ipimi arkaya alıyorum. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş olduk. Sonrasında artık ipimi gizleyebilirim. Burada bir zincirle sabitliyorum. Sökülmesin diye. Sonrasında uygun gördüğünüz yerlerden gizleyebilirsiniz. İpi gizledim ve dışarıda kalan ipi kestim artık. Tüm tepelerin görünümünü eşitlemiş olduk yine böylece. Boyunda sık iğneyi bitirdik. Şimdi yüz kısmına geçiyoruz. Yüz kısmında da istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben normalde yaptığım gibi devam ediyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Buradaki herhangi bir trabzandan başlıyorum. Köşeden sonraki 1 2 köşedekileri bıraktım. Üçüncüden başlıyorum. İpi de gizliyorum. Birleştirme yerine kadar trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. Birleştirme yerine geldim, yine köşeye bir sık iğne, birleştirme yerine bir sık iğne ve köşeye bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine trabzanların üzerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu oyun kısmında yaptığımız gibi sıra sonuna kadar devam edelim.
Köşedeki 2 tane trabzanın üzerine de sık iğne yaptım. Yine ipi esnetiyorum ve kesiyorum. Düzgün bir bitişle en son artık balaklavamız bitmiş olacak. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesini alıyorum. İpi arkaya çekiyorum. Son yaptığım sık iğnenin arka kanadından giriyorum ve ipi çekiyorum. Burada bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş olduk. Yine ipi arkada gizliyorum. Gizlediğimiz iplerden kalan saçak kısımlarını da kestikten sonra artık balaklavamız bitti. Katlı şekilde görünümleri böyle. Baş mankenin üzerinde de duruşunu size göstereceğim. Buradan buraya ölçüsü 31 santim. Yukarıdan aşağıya ölçüsü 39 santim. Yüz kısmını da ölçmek istiyorum. Yüzümüze gelecek kısmı da 22-22,5 santim. Renk kodlarını size yazılı olarak ekleyeceğim. İstediğiniz renklerde istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Önemli olan ölçüye uymanız, dediğim gibi. 15,5-16 santim motifler yeterli geliyor. 8 tane motif kullanıyoruz. İsterseniz hırkalarda gösterdiğim gibi tığ ile, istiyorsanız da böyle iğne iplik yardımıyla dikerek birleştirebilirsiniz. Şöyle de göstermek istiyorum. Birleşim yeri de böyle görünüyor. Kendi rengiyle eşit olduğu için çok şık bir görünüm var. Bu örgüyü de size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerleri sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.